Merhaba, bu videoda anneni bebek kalıplarından tilki kalıbı nasıl dikilir onu anlatacağım. Kalıpları üzerinde yazan kesim talimatlarına uygun bir şekilde kesiyoruz. Dikiş paylarına ekstra pay vermeden kesim yapmaya dikkat ediyoruz. Kesimleri yaptıktan sonra kalıplar üzerinde belli işaretler var. Bu işaretleri gösterdiğim şekilde makasın ucuyla 2-3 milim mesafede, 5 milim kesinlikle değil çünkü payımız zaten 5 milimdir. 2-3 milim mesafede çıtlar atıyoruz. Baş kısmında, bu uzun olan çıt kısmında uzunluk kadar kesiyoruz. Bunu 1-2 santim daha uzatabilirsiniz dikim esnasında. Kulağa yerleştirdiğiniz zaman ondan da bahsedeceğim. Tüm çıtları attıktan sonra 4, 2 ve 5 numaralı kalıpları farklı bir kumaştan kesiyoruz. Tilkinin turuncu olan kısmını gri ya da kahverengi yapabilirsiniz ama beyaz krem rengi olan kısımlarını krem rengi yapmanızı tavsiye ederim. İlk olarak kulakları dikerek başlıyoruz. Kulakları diktikten sonra uç kısımlarını bu şekilde inceltiyoruz, dikiş payını. Ucundan tutarak kulağı çevirelim. Yüz kısmını dikmek için kalıpları bu şekilde yüzü yüzünde yerleştirip çıtları birbirine denk getirecek şekilde iğneliyoruz. Öncelikle çıtları birbirine denk getirin ve en uç noktaları birbirine denk getirin. Sonrasında iğnelediğiniz her kısımda iki iğnenin arasını tekrar iğneleyin. Sık iğneleme yaparak daha hatasız bir dikim sağlamaya çalışacağız. Diktikten sonra bakın bu şekilde görünecektir. Burada yine rahat dönmesi için, kasma yapmaması için çıtlar atıyoruz. Burundan boyna kadar olan kısmı dikeceğiz, çene kısmını. Birleştirme yaparken her zaman eğer iki farklı kumaşımız varsa kumaş geçişinin daha estetik durması için öncelikle dikişin üstünden iğneleyelim. Sonrasında diğer kısımları iğneleyelim. Çevirdiğimiz zaman kumaş kumaşa denk gelsin. Çene altını diktikten sonra kulak kısımlarını dikeceğiz. Öncelikle kulakları bu şekilde ortaya doğru kıvıralım ve buradan 2 milim gibi bir mesafeden dikelim. Sonrasında kulağın beyaz kısmı yani iç kısmı burun tarafına denk gelecek şekilde bu şekilde yerleştirelim. Eğer burada attığınız kesik yeterli değilse 1 santim daha kesiği uzatabilirsiniz. Burada bir pens dikiyormuş gibi dikiş yapacağız ve uç kısmında 1 santim olursa sizin için büyük rahatlık olur. Benimkinde yarım santim pay kaldı. Yarım santimi de dikebilirsiniz. Tabii ki makinenizin gücüne de bağlı. Sonrasında kafa üst kısmını dikeceğiz. Üst kısmını dikerken de öncelikle burun uç kısmından iğneleyelim. Sonrasında çıtları denk getirerek kumaşı yüz yüzüne yerleştirdikten sonra tüm iğnelemelerimizi yapalım. Kulak kısmını da yine aynı şekilde dikişi çıta denk getiriyoruz. Bu şekilde iğneleyelim. Benim burada kullandığım kumaş kadife döşemelik kumaştı. Ben döşemelik reyonundan aldım. O yüzden iğne biraz zor batıyor ve kumaş 2 kat. Süet gibi bir sert dokuma bir kumaş. Siz polar, peluş, kadife herhangi bir kumaşla dikebilirsiniz. Esnemeyen kumaşla dikmenizi tavsiye ederim. Ben 3 farklı kumaşla diktim. Bütün kumaşları size göstermek adına diğer Nini oyuncak bebek kalıplarında tavşan ve kuzunun dikimine de bakarsanız oradaki kumaşlarında dikildikten sonra nasıl sonuç verdiğini görebilirsiniz. Sonuç olarak esnemeyen kumaşlar tercih etmeniz daha çok tavsiye edilir. Çünkü formu bozulabilir esneyen kumaşların. Sık iğneleme yaptıktan sonra baş üst kısmının önce bir tarafını burundan arka tarafa doğru dikiyoruz. Sonrasında da bu kısmı diktikten sonra yine karşı tarafını da aynı şekilde dikeceğiz. Bakın dikip açtıktan sonra kontrol edelim. Sonrasında eğimli yüzeylere çıtlar atalım. Hata varsa bu aşamada sökmek çıt attıktan sonra biraz zor olacaktır. Karşı tarafı da aynı şekilde çıtlara denk getirerek iğneliyoruz ve dikiyoruz.
Dikimleri yaptıktan sonra tüm eğimli yüzeylerde yaptığımız gibi yine makasın ucuyla çıtlar atalım. Bu çevirdiğimiz zaman, içinde dolgu malzemesiyle doldurduğumuz zaman çok daha güzel sonuç vermesini sağlayacak. Bu kısımlarda kasma yapmamasını sağlayacaktır. Bunun için önemli. Kulakta bunu yapmadım çünkü kulağın içini doldurmuyoruz ve kenarlardan içe katlıyoruz. Çok önemsemedim ama bu kısımlarda çıt atmanız çok önemlidir. Çıtları attıktan sonra artık yüzü çevirebiliriz. Tüm dikimlerini tamamladık yüzün. İçini dolgu malzemesiyle dolduralım. Burada boncuk elyaf ya da normal elyaf kullanabilirsiniz. Ben burada boncuk elyaf kullanıyorum. Herhangi bir dolgu malzemesi kullanabilirsiniz. Fakat elyaf en güzel sonucu veren dolgu malzemesidir. O yüzden elyaf kullanmanızı tavsiye ederim. Burada bir de sık bir doldurma yapmamız gerekiyor. Yumuşak, içi boş kalmış bir doldurmadan ziyade öncelikle burun kısmını sıkça dolduralım. Sonrasında da kafanın geri kalan kısımlarını sıkça dolduralım. Yüz kısmını bu şekilde bırakalım, kenara koyalım. Şimdi beden kısmına geçiyoruz. Bedende öncelikle ön bedeni dikelim. Ön bedende ön üst bedeni, ön alt bedene işaretlerini, çıtların harflerine dikkat ederek yerleştirelim ve dikelim. Diktikten sonra yine burası da eğimli bir yüzey olduğu için buraya da çıtlar atalım. Sonrasında ortadan dikimini yapalım. Karın kısmını. Yine kumaş geçiş kısımlarında özellikle dikkat ediyoruz. Dikişi dikişe denk getiriyoruz. Öncelikle buradan iğneliyoruz. Burayı da düz dikişle yarım santimden dikiyoruz. Diktikten sonra yine çıtlar atıyoruz. Arka beden birleştirmeye geçiyoruz. Arka bedende birleştirme yaparken ortada 6-7 santim kadar açıklık bırakabilirsiniz. Tavşan dikim videosundan buna bakabilirsiniz. Orayı özellikle açık bıraktım. Burada bırakmadım. Dolum yaparken rahatlık sağlasın diye bu açıklığı bırakıyoruz. Yoksa hiçbir sebebi yok. Ön ve arka bedeni tamamladıktan sonra yüzünde ön ve arka bedeni birleştirip tüm kenarlardan dikiyoruz ve tüm kenarlara çıt atıyoruz makasın ucuyla. Sonrasında ayak ucundan başlayarak herhangi bir kalemden yardım alarak bu şekilde bedeni dışına çeviriyoruz. Çevirdikten sonra bedenin içini dolduracağız. Kafayı doldururken öncelikle burnu dolduruyorduk. En sivri, en uçta kalan kısımlarını. Burada da dolum yaparken öncelikle ayak ucuna kadar sıkça dolum yapacağız. Dolumu yaptıktan sonra yine bakın yukarıda birazcık boşluk bırakıyorum. Kafada da bıraktım. Birbirine dikerken de dolum yapacağız. Şimdi kol dikimine geçelim. Kolda iki kolumuzu da en dış sınırlarından yüzünde yerleştirip dikiyoruz. Ve yine her zamanki gibi çıtlar atıyoruz döndürmeden önce. Döndürelim. Yine uç kısımdan başlayarak kalem yardımıyla döndürebiliriz rahatça. Kolları da dolduracağız. Dolum yapacağız içine. Oyuncak dikimlerinde bana ne kadar elyaf gittiği soruluyor. Ben bununla ilgili kesin bir şey söyleyemem. Çünkü ben evdeki mevcut yastıklarımı ya da eski bir oyuncağı sökerek de içinden aldığım malzemelerle dolum yapabiliyorum. Çünkü ben Afrika'da yaşıyorum bildiğiniz üzere ve burada çok malzeme bulamıyorum. Beden kalıplarını tamamladıktan sonra şimdi yüzde göz işlemeye ya da göz dikme kısmına geldik. Burada benim kullandığım kumaş kadife ve sık dokuma bir kumaş olduğu için üzerine bu şekilde düğme yerleştirerek gözün simetrik olması için işaret alabiliyorum. Fakat bunu peluş kumaşlarda yapamıyoruz. Peluş kumaşlarda da farklı bir yöntem gösterdim. Tavşan kalıbı dikiminde görebilirsiniz. Burada bu şekilde düğmeler yerleştirip sonra kalemle çiziyorum ben.
Önce gözün yerini belirlemek istiyorum çünkü. Sonra düğmeleri çıkarıyorum. İkinci bir yöntemde, bunu tavşan videosuna da gösterdim. Bu şekilde kağıda badem göz ya da yuvarlak göz çizebilirsiniz ve içini doldurabilirsiniz. Ben bu şekilde çiziyorum ve hangi gözün, hangi göz tipinin o hayvana yakışacağını öncesinde görebilmek adına böyle bir yöntem deniyorum. Sonra gözü yerleştiriyorum bu şekilde. Peluş kumaş olduğu için bunun üstüne kalemle çizemem. Sonra iğneliyorum ve bakıyorum. Bu da diğer bir işaret alma yöntemi olabilir. Bunu da kullanabilirsiniz düğmenin dışında. İşaretleri aldıktan sonra gözü yerleştirmeye geçelim. Birinci seçeneğimiz kilitli göz takabiliriz. Kilitli göz takarken küçücük minicik bir delik açıyoruz ve o delikten zorlayarak vidayı geçiriyoruz. Sonra arka tarafından arka kısmını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da hafif çakmağın ucuyla yakabilirsiniz. Eritebilirsiniz çıkmasın diye. Ben gerek duymuyorum fakat çıkarabilen çocuklar olduğunu duyunca böyle bir çözüm olduğunu öğrendim. Kilitli göz takabiliyoruz. Bu birinci seçeneğimizdi. Ben burada kilitli göz kullanmıyorum. Benim tercihim Mercerize koton bir ipten, bu 8 numara koton bir ip, 1,5 numara tığ kullanarak göz işlemeyi tavsiye ediyorum. Bu bence çok daha kaliteli durmasını sağlıyor ürününüzün. Şimdi ben ilk kez tığ kullanan birisiyim. Bu videoda çekim yapmak için yarım saat deli gibi video izledim anlamak için. Siz çok daha iyi biliyor olabilirsiniz. O yüzden ben bu kısımları yavaş yavaş anlatacağım. Öncelikle bir ipi alıyoruz. Önce sağlamlaştırıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Birinci zincire batırıp oradan bir ilmek alıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sık iğne tekniğiymiş. Ben de bunu yeni öğrendim. Önce birinden geçiriyoruz. Sonra ikisini bir arada tekrar geçiriyoruz. Bu ilk battığımız deliğe 6 kere batıyoruz ve minik bir yuvarlak elde ediyoruz. Bu bizim ilk yuvarlağımız olacak. Bunu ne kadar sık yaparsanız, ne kadar sık işlerseniz o kadar güzel bir gözünüz olur. Ne kadar gevşek işlerseniz o kadar seyrek bir gözünüz olur. Tığınız varsa bu şekilde göz işlemenizi öneririm. 6 tane bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Sonra böyle küçük bir dairemiz oluştu. Şimdi 6 tane sık iğne yaptıktan sonra orada bizim 6 tane ilmeğimiz oluştu. Biz 3 ilmek atmıştık ya önce. Sonra 6 tane sık iğne yaptık. 6 tane ilmeği olan bir dairemiz oldu. Sonra bu her bir ilmeğe batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakinde bir sonraki ilmeğe batıyoruz. Yani bunu daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Tığ işi örme göz diye yazarsanız YouTube'a orada da karşınıza çıkacaktır nasıl ördükleri. Orada tabii çok daha profesyonel gözler var orada. Bizimki sadece hafif bombeli, simsiyah bir göz yapmak bizim niyetimiz. Bakın bu şekilde hepsine tek tek batıyoruz ve ikinci daireyi tamamladığımızda gözümüz hazır oluyor zaten. Çok da büyük bir göz yapmaya gerek yok. Ne kadar küçük ve kibar o kadar güzel bizim için. Bu oyuncak için çok ideal oluyor yani ikinci sırayı döndüğünüzde. Burada benim kullandığım ip koton merserize ipmiş. 8 numaraymış ve tığ da 1,5 numara. Bunu burada bir amigurumi yapan bir teyzemden aldım. O bana söyledi. İyi ki de öğretmiş bu gözü. Bence çok yakıştı bu oyuncağa. Bittikten sonra bir tane ilmek alıyoruz fazladan. Bu şekilde. Ve sonra ipi kesip çıkarıveriyoruz. Yani bunu tığ işi yapanlar zaten benim söylediğimin fazlasını yaparlar da benim ilk kez yaptığım ve ilk yaptığım anda da videoyu çektiğim bir kayıt bu. O yüzden size çok anlamsız ve yavaş gelebilir. Bu şekilde bir göz çalışıyoruz. Gözü bu şekilde yerleştiriyorum. Yerine oturdu. Artan iplerini altına sokuyorum. Altına yerleştiriyorum ve diktikten sonra içinde kalmasını sağlayacağım. Şimdi bunu yerleştirip iğneyle sabitliyorum. Siyah bir normal dikiş ipiyle, dikiş iğnesiyle böyle tüm kenarlardan dolana ince ince dikiyorum siyah iple. Çok sağlam ve çok güzel bir göz oluyor. Bence direkt hayvan üstüne işleme göz yapmaktansa
böyle dışarıda tığ işi bir göz yapıp o gözü hayvanın üstüne yerleştirmek çok daha mantıklı ve çok daha kaliteli duruyor. Daha özenilmiş duruyor. Bence oyuncağın da kalitesini artırıyor. Şimdi burun kısmına işleme yapacağız. Yani bunu elde işliyorsunuz tek tek. Bir uçtan batıyorsunuz. Bunun şuraya koyacağım köşeye. Bunun çekimini maalesef yapmamışım. Telefonum orada kapanmış. O yüzden ön kısmının çekimi yok. İçini biraz daha doldurdum ve beden birleştirmeye geçiyoruz. Beden birleştirme yaparken kolun yerleşimiyle göbeğin konumuna dikkat edin. Hayvanın ön tarafında beyaz beden olacak. Yani bu yüzünün alt tarafıyla karnı aynı beyazlıkta olmalı. O yüzden kollarının yönü önemli. Kollarını bu şekilde yerleştirip yandaki dikişi tam ortalayacak şekilde yerleştirip kolları el dikişiyle dikiyoruz. İki kolda diktikten sonra kafayı bedene dikebiliriz. Kafayı biraz daha dolduruyorum. Ne kadar dolu o kadar güzel bir oyuncak demiştik. Sonrasında kafanın çevresini, boyun çevresini elde telle büzeceğim. Tel aldıktan sonra bu şekilde bağlıyorum ve bedene dikmek için hazır hale getiriyorum kafayı. Bedene dikerken şöyle ön ortadan ipimi çıkarıyorum ve ön ortaya sabitliyorum. Arka ortayı da arka ortaya sabitleyin. Sonrasında tüm bedenin dikimini yapın. Burada ben 2 tur dönmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü elde dikiş yapıyoruz ve bir turun çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. El dikişi makine dikişi kadar sağlam olabilen bir dikiş. Eğer sık aralıklarla dikerseniz emin olun hiç sorunsuz yıllarca kullanılabilecek bir oyuncak dikmiş olursunuz. Benim bu şekilde diktiğim çok oyuncak var. Tilkinin turuncu olan yerlerini gri ya da kahverengi yapabilirsiniz. Beyaz olan kısımlarını beyaz bırakmanızı tavsiye ederim. Gri ve krem ya da gri ve beyaz da çok güzel bir tilki oluyor. Tilkinin kulakları biraz daha yukarıda olsun istiyorsanız da küçük bir el dikişiyle onu yukarıya bağlayabilirsiniz. Tilkimizin tüm dikimlerini tamamladık. Şimdi kıyafetlerini giydireceğim. Kıyafet dikim videolarını da yine Diken Bir YouTube kanalımda görebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beni motive etmek adına yorum bırakmayı unutmayın. Tavşan ve kuzu kalıbının dikimini yine Diken Bir YouTube kanalında görebilirsiniz. Kalıpları dikenbir.com'dan indirebilirsiniz. Herkese keyifli dikişler dilerim. Hoşçakalın.